Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün itibariyle algoritma derslerimize başlıyoruz. Algoritmalar bir yazılımcı için çok önemli bir konu. Mutlaka C++ olsun, Java olsun, C Sharp, C, Python, JavaScript fark etmiyor. Bütün programlama dillerine başlamadan önce algoritmalar konusunu ya bir kitaptan okumanız gerekiyor ya bizim gibi bir kurs bitirmeniz gerekiyor. Bu videoları izlemeniz gerekiyor. Algoritma konusunda temel bilginizin olması gerekiyor kodlamaya başlamadan önce. Bu bir ön şart arkadaşlar. Yazılımcının ön şartı. Devam edelim. Algoritmanın öncelikle tanımıyla başlamak istiyorum. Algoritma nedir? Algoritmanın tanımı, resmi tanımı şöyle arkadaşlar. Bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol, güzergah gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bir amacımız var. Bir iş yapmak amacıyla. Bu iş yapmak problem çözmek de olabilir. Belli bir şey ortaya çıkarmak olabilir. Bir şey hesaplamak olabilir. Ama bir amaç var. Bir amaç. Bu amacı yapmak için tasarladığımız işleri, yani bunların hepsine birden algoritma diyoruz. Bu amaca ulaşmak için yapılması gereken her şeyi, tabii bunların da sırası önemli. Bunların hepsini sırasıyla birlikte bunların tasarlamaya buna algoritma diyoruz. Yani bir yol çiziyoruz. Bakın tasarlanan yol diyor ya tanımda. Bir yol çiziyorsunuz. Bir problemi çözmek için bir yol çiziyorsunuz. Bu yolda neler var? Küçük küçük yapılacak işler var. Büyük bir işi, büyük bir problemi çözmek için sizin tasarladığınız küçük küçük iş parçacıkları var. Adımlar var diyelim. Sonra algoritma bir işi yapmak için tanımlanan ve bir başlangıç durumundan başladığında açıkça belirli bir son durumunda sonlanan işlemler kümesi. Sonlu işlemler kümesi. Yani az önce dediğim gibi şimdi bir başlangıç durumundan başlar ve bitiş durumuna kadar gider. Yani algoritma böyle başlar, sonsuza kadar açıkta kalır diye düşünmeyin. Algoritma dediğimiz şey başlıyor ve bir son durumunda sonlanıyor, bitiyor. Sonlu arkadaşlar. Yani sonsuz değil. Sonlu. Başlıyor ve bitiyor. Başlıyor ve bitiyor. Ve işlemler kümesi. İçinde birçok işlem yapıyorsunuz. Zamanla bunu örneklerle daha kafanızda pekiştireceksiniz. Ama burada kritik şey bir başlangıç noktası olması ve bir bitiş noktası, son noktası olmak. Sonlu işlemler kümesi diyor. Bir son durumu. Yani bir başlangıç bir de son olacak. Mutlaka bir algoritmaya başlayacaksınız. 100 tane işlem yapsanız da 1-2 tane işlem yapsanız da en sonunda bitiş, son diyeceksiniz. Algoritmanız bitecek. Bir problemi çözeceksiniz algoritmada ya da bir hesaplamayı yapacaksınız. Bir amaca ulaşacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Algoritma içinde de küçük küçük bütün işlemlerinizi yazacaksınız. Şimdi en önemli şeye geldim. Tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Dolayısıyla sizler hangi programlama dilini öğrenecekseniz öğrenecek olun. Fark etmez. C++ da olur bu. C Sharp da olur. Oyun yazılımları da olur. Web programlama da olur. Mühendislik, elektronik mühendisiyseniz donanıma yakın real time, gerçek zamanlı yazılımlar yapmak isteğinizde de olursanız olun. Hiç fark etmiyor. Yapay zeka kodu yazacaksanız bile Python'da o da arkadaşlar, o da bir algoritmaya dayanıyor. Her şey ki şu anda yapay zekalar da aslında bir algoritmayla temelinde algoritma var. Farklı tabii onların algoritma şeyleri. Ama neticede tüm yazılımların temeli algoritmaya dayanıyor değerli arkadaşlar. O yüzden hangi programlama dili olursa olsun C++, C Sharp, Java, Python hiç fark etmiyor. Algoritmayı bileceğiz. Ben sizlere algoritmanın tarihinden bahsetmek istiyorum biraz. Algoritma sözcüğü aslında Horasan'ın kuzeyinde Harezm bölgesinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi'den geliyor. El-Harezmi'nin Türk ve Müslüman olduğu kaynaklarda belirtiliyor arkadaşlar. Bugünkü Özbekistan bölgesi, yani bugünkü ülkeler coğrafyasında Özbekistan ülkesinin sınırları içindeki Harezm bölgesinde doğmuş El-Harezmi.
Şimdi El-Harezmi 9. yüzyılda cebir alanında, yani matematik biliyorsunuz cebir, algoritmik çalışmalarıyla dünyaya kitaba dökerek dünyada çok büyük bir katkı sağlıyor. Dünyadaki matematik biliminin gelişmesine arkadaşlar çok büyük katkı sağlıyor. Hisab el Cebir el Mukabala isimli bir kitabı var bunun. Ve dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturuyor arkadaşlar. İlk cebir ve ilk algoritmik koleksiyonunu oluşturuyor. Bu El-Harezmi'nin yazdığı kitap. El Cebir el Mukabala ismindeki kitap arkadaşlar. Şimdi bu kitap Latince çevriliyor tabi yıllar sonra. Önce Doğu'da Türk ve İslam coğrafyasında bu kitap çoğaltılıyor, okunuyor. Daha sonra yıllar geçiyor. Yıllar sonra bu Avrupa aydınlanma çağına yaklaştığında bu Avrupa'da Latince çeviriler popülerlik kazanıyor ve bunlar Doğu'nun İslam eserlerinin birçoğunu Latince'ye çeviriyorlar. Ki Harezmi'nin bu kitabı da az önce bahsettiğim şu kitabı arkadaşlar, Hisab el Cebir el Mukabala isimli kitabı da Latince'ye çevrilince Avrupa'da büyük bir ilgi görüyor. Herkes bu kitabı okuyup cebir öğrenmek istiyor. O dönemlerde, yani Avrupa'nın daha Rönesans ve aydınlanma dönemi olmadan, Avrupa daha Orta Çağ'da, karanlıkta. İslam ve Doğu alemi o zamanlar Avrupa'dan ilim alanında daha ilerideler. Dolayısıyla İslam eserleri Latince'ye çevrilip Avrupa'ya gidiyor. Bugün nasıl İngilizce, batıdan gelen teknoloji ve bilimsel kitaplar Türkçe'ye çevriliyor ya da Arapça'ya çevrilip Doğu'ya gidiyorsa, eskiden Orta Çağ zamanında da tam tersi geçerliydi. İslam ve Türk düşünürlerin eserleri, onlar ya Arapça ya da Farsça tabi, bu eserler Latince'ye çevrilip Avrupa'ya gidiyordu o zaman arkadaşlar. Bilimin dili Latinceydi o zamanlar. İngilizce falan yoktu. Avrupa'da İngiltere o kadar böyle imparatorluk durumuna gelmemişti. Latince Avrupa'da, tabii ki Hristiyanlıkla birlikte biliyorsunuz Latince çok büyük yayıldı ve El-Harezmi'nin yazdığı kitabı Latince'ye çeviriyorlar ve Avrupa'ya götürüyorlar. Avrupa'da o dönem biraz böyle bilim yok. Yani aydınlanma zamanına kadar Orta Çağ'da bilim yok. Her şey kilisenin elinde arkadaşlar, biliyorsunuz. Kilisenin kontrolünde. Aydınlanma çağından işte hemen önce bu tarz kitaplar Araplardan ve İslam dünyasından, Türk dünyasından Avrupa'ya gidiyor. Arapça kitaplar bu ticaret yollarıyla bir şekilde o kitaplar Avrupa'ya gidince Arapça olan kitapları neye çeviriyorlar arkadaşlar? Latince'ye çeviriyorlar. Çünkü o dönem ortak kullanılan dil Hristiyanlık nedeniyle Fransa'da da Latince, böyle bilimin dili Latince o dönem. İşte Almanya'da da Latince, İtalya'da da hep Latince kullanıyorlar. Böyle bilimsel çalışmalar. Bilimsel denemez onlara. Çünkü karanlıktalar o dönemlerde. Daha aydınlanma çağı 17. 18. yüzyılda daha gelmedi Avrupa. İşte bu bizim Türk ve Müslüman İslam alimlerindeki bilgileri görünce çok ilgi, bir anda yani ilgileniyorlar ve muazzam bir ilgi görüyor Harezmi'nin kitabı. Harezmi'nin kitabı çeviriyorlar. O kadar çok kopyası basılıyor ki, yani kopyası çıkartılıyor ki bu Harezmi'nin kitabının. Birbirlerine hani kitap istenirken, kitaptan bahsedilirken kısaltma olarak tabi uzun bir ismi var. Siz de biliyorsunuz bu kitabın ismi şöyle çok uzun. Hisab el Cebir el Mukabele. Bunu uzun uzun demiyorlar da yazarın adını direkt telaffuz ediyorlar. El-Harezmi kullanıyorlar bu kitap yerine, ya da bu El-Harezmi'nin anlattığı cebir işlemlerine kısaca El-Harezm diyemedikleri için, bir Arap ya da Türk gibi telaffuz edemedikleri için El-Harezmi algorizm, yani Latince'ye algorizm diye çeviriyorlar. El-Harezm oluyor algorizm Latince'de ve dolayısıyla algoritma sözcüğünün temeli de bizim El-Harezmi'nin isminden geliyor. Arap sayıları kullanılarak aritmetik problemler, yani cebir problemleri çözme kuralları anlamında kullanılıyor arkadaşlar.
Günlük hayatımızda aslında algoritmalar her zaman hayatımızın içinde yer alıyor arkadaşlar. Biz farkında olmasak da günlük işlerimizi yaparken beynimiz otomatik olarak birçok algoritmayı çalıştırıyor. Her zaman bu yapılıyor. Beynimiz tarafından yapılıyor. Mesela dışarı çıkacaksınız. Ayakkabılıktan ayakkabıyı al. Kapıyı aç. Ayakkabıyı yere koy. Ayakkabını giy. Kapıyı kapat. Anahtarla kapıyı kitle. Bakın, kapıdan, evden çıkış algoritması değil mi? Siz bu algoritmadaki kurallardan bir tanesini yapmasanız ne olur arkadaşlar? Yani problem olur değil mi? Mesela kapıyı açık bıraksanız ya da ayakkabıyı giymeden çıksanız sıkıntı yaşarsınız. Aynı bunun gibi mesela canınız çay istedi. Daha detaylı bir örneğe bakalım. Çay yaparken de sizler farkında olmadan belirli bir algoritmayı takip ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi bu algoritmayı sizlere hatırlatacağım. Çay yaparken bakın, önce başlıyoruz çay yapmaya. Çaydanlığa su doldur. İlk olarak çaydanlığa su dolduruyorsunuz. Daha sonra ocağın altını yak. Çaydanlığı ocağa koy. Bir sonraki adım. Bak, bunların hepsi sırayla gidiyor. Algoritmanın özelliği belli işlemlerden oluşur. Bakın, işlemlerden oluşur. Algoritmanın tanımına biraz sonra tekrar gideceğim, döneceğim. Belirli işlemlerden oluşur. Mutlaka bir başla ve bitiş vardır. Bakın, mutlaka bir başla ve bitiş vardır. Az önce yaptığım algoritma ile ilgili tanımın içinde tanım slaydına bakarsanız başla vardır. Mutlaka bir başlangıç ve bitiş noktası, sonu vardır diyor. Son dediği bitiş. Ve işlemlerden oluşur diyor sonlu. Bakın, işlemler. Bunlar hepsi işlem. Adım adım ilerlenecek. Çay demleme. Bunu bir problem, bir amaç gibi görün. Bu problem, çayı demleme problemini çözmek için ya da çayı demleme amacımızı gerçekleştirmek için yapacağımız işlemler bir algoritma aslında. Biz bir algoritmayı takip ediyoruz. Çay demleme amacımızı ulaşmak için, çayı içebilmek için bir algoritmayı takip ediyoruz. Farkında değiliz. Ne yaptık? Başladık. Çaydanlığı su doldurduk. Ocağı yaktık. Çaydanlığı ocağa koyduk. Biraz bekledik. Su kaynadı mı kontrol ediyoruz. Bakıyoruz. Su kaynamadıysa 4. adıma gidiyoruz. Yani biraz daha bekliyoruz. Doğru değil mi? Suyu koyarsınız. Gidersiniz şöyle bir televizyona bakarsınız. Geri gelirsiniz. Sabah kahvaltı yapacaksınız ya. Tekrar gelirsiniz, bakarsınız su kaynamış mı, kaynamamış mı? Kaynamamış. Tekrar biraz beklersiniz. İşte oturursunuz, telefonunuza bakarsınız gelen mesajlara falan. Sonra tekrar kontrol edersiniz. Evet, su kaynadı. Bu durumda demliğinize çay koyup çayı demleyeceksiniz. Kaynamış suyu dökeceksiniz. Çay demleme işlemi. Çayı demlediniz. Şimdi bu adımlar bitmiş oluyor. Bir önceki adım bitmiş oluyor eğer bir işlem bittiyse. Mesela 5. adım bitmiş oldu. Çayı demledim artık. 6. adıma geçtim. Alttaki çaydanlığı tekrar ocağa koy. Demliği çaydanlığın üstüne koy. 7. adıma geç. 20 dakika bekle. Saatinize bakarsınız. Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar gelirsiniz. Ve artık çayınız hazırdır. Servis yapabilirsiniz. Ve bitiş. Bitiyor arkadaşlar. Servisinizi yaparsınız. Artık ne olacak? Çayımız hazır. Artık bardaklara koyabiliriz. Bardağımıza koyabiliriz. Bitti. Bitiş. Bitti bakın. 9 adımlık bir algoritma. Çay demleme algoritması arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş var ve arada birçok adım var. Bakın, ben size algoritmanın tanımını yaptığımda o zaman bakın ne demiştim? Algoritma bir işi yapmak için tanımlanan ve bir başlangıç durumundan başlayıp açıkça belirlenmiş bir son durum, yani bitiş durumuna sonlanan işlemler kümesi. Bakın, tam da buna uygun. Bakın, bir başlangıç durumundan başladı, bir bitiş durumuna geldi. Çay yapma algoritmam. Aradaki tanımlanan işlemler kümesine deniyor. İşlemler dediğimiz ne bunlar? Şu işte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu adımlar. Bu adımlar belirli bir kurala göre ilerliyoruz. Adım adım sırayla ilerlediğimiz işlemlerden oluşan bu işlemler kümesi belirli bir başı ve sonu var. Belirli bir amaca yönelik. Çay demleme bile olsa bu da bir algoritma dahilinde yapılıyor arkadaşlar. Yani algoritma dediğimiz şey bu bizim aslında. Bakın, belirli bir başlangıç ve sonu olan işlemler kümesi. Adım adım ilerleyen, belirli kurallara göre bir adımdan öbür adıma geçen ya da geri dönen, diğer adıma tekrar dönüş yapıyor. Mesela örneğin şu 5. adıma bakın lütfen. Su kaynadı mı diye kontrol ediyorsunuz. 5. adıma geçtiniz ama kontrol işleminiz var. Kontrol ediyorsunuz. Bunlar tıpkı programlamadaki if else
Mesela aklınızın bir kenarında bulunsun, eğer if else'i kullanan arkadaşlarımız varsa onlar if else, tam burada if else durumu var. Ama duymayan varsa da sorun değil. Kulak dolgunluğu olsun. If else durumu, yani koşul, kontrolü. Su kaynadı mı kaynamadı mı? Koşul. If su kaynadı, tamam devam et. Bir sonraki adıma geç. Şu adıma geç. Else kaynamadıysa biraz daha bekle. 4'e git. Bakın burada basit bir koşullu bir durum var. Neyse, bunları çok fazla kafanıza takmayın ama şunu söylemek istiyorum. O if else dediğimiz şeyler, döngüler, while loop, for, bunların hepsi aslında günlük hayatta siz bilmeden bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyi kontrol ediyorsunuz. Olduysa başka bir adıma geçiyorsunuz. Olmadıysa tekrar başka beklemeye devam ediyorsunuz. Mesela bunlar hep sadece çayda değil, çay demlemede değil, başka şeylerde de bunlar var arkadaşlar. Hayatımızın içinde algoritma. Yani yazılımla, aslında yazılım dediğimiz şey bir algoritma. Algoritma dediğimiz şey de insan davranışları. İnsanların belli bir kurallara göre davranışları ve hareketleri, bir problemi çözmek için, bir şeyi başarmak için, mesela çay demlemeyi başarmak için yaptığı şeyler. Bunlarla insanlar iç içe. Yani siz kod yazarken aslında hiç bilmediğiniz, hiç yapmadığınız bir şey değil. Günlük hayatta yaptığınız işleri sadece birazcık değiştirip koda dökeceksiniz. Yazılıma dökeceksiniz. Şu örnek, bakın ne kadar basit. Her gün ne kadar basit. Çay demlemek ne kadar basit. Hepimiz demliyorsunuz. İşte yazılım yapmak da aslında bu kadar basit. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın, şu adımlardan herhangi bir tanesini yapmazsanız çayınız demlenmiş olmaz. Örneğin mesela şurada ocağı yak. 3. adımı yapmadınız diyelim. Çaydanlığa suyu doldurdunuz, bekliyorsunuz. Bakın, çay demlenmez. Hiçbir zaman su kaynamaz. Atlamayacaksınız hiçbir adımı. Mesela ocağı yakacaksınız değil mi? Mutlaka yakacaksınız. Çaydanlığa ocağı koyacaksınız, bekleyeceksiniz. Su kaynadı mı kontrol et. Mesela su kaynamadan siz eğer demlemeye kalkarsanız çay bu sefer yine güzel olmaz. İşte bakın, kodlamada da böyle, yazılımda da böyle. Bir algoritmanız olacak. Kodlar yazacaksınız ve bu algoritmalarda en ufak bir adımı atladığınız zaman kodunuz çalışmayacak ya da yanlış çalışacak. Mesela su kaynamadan, mesela şu örneği düşünün, çay örneğini. Su kaynamadan 5. adımı atladık diyelim. Ocağı yaktık, çaydanlığı ocağa koyduk. Az bir şey, 1-2 dakika bekledik. Kontrolü yapmadan direkt demledik mesela. Şu su kaynadı mı kontrol et demedik de şunları atladık. Direkt şunu, ben 5. adıma şunu yazdım. Bakın, şuraları sildiğimi düşünün. Şunu ve şunu sildiğimi düşünün. 5. adıma şunu yazdım. Demliğe çay koy ve çayı demle. 1 dakika mesela beklediniz, 4'te 1-2 dakika bekleyip hemen su kaynamadan soğuk suyla çayı demlediniz. Ne oluyor arkadaşlar? Tamam, çay gibi bir şey ortaya çıkacak ama ortaya çıkan şey, tadı çok kötü olacak değil mi? İşte kodlamada da böyle. Evet, bir yazılım ortaya çıkıyor ama belli adımlara atlanınca o yazılım kötü çalışıyor, verimsiz çalışıyor, işi yapmıyor, yanlış çalışıyor. Evet, yazılım çıkıyor ortaya. Size de böyle bir çay gelecek en sonunda ama soğuk suyla demlediğiniz için hiç güzel olmayacak. Bazı durumlarda mesela ocağın altını yakmadınız diyelim. Çaydanlığı ocağa koymadınız diyelim. O zaman bu bile ortaya çıkmayacak. O zaman çayı demleyemeyeceksiniz. Yani kodunuz derlenemeyecek, çalışmayacak. Bazı durumlarda egze bile ortaya çıkmayacak. Bakın, bazen egze bile ortaya çıkmıyor. Yani şu çay bile ortaya çıkmıyor. Bazen çay ortaya çıkıyor ama tatsız tuzsuz oluyor. Çünkü bazı adımları atlayınca, işte yazılımda da böyle. Bazı adımları atlayınca yazılımınız yanlış çalışacak. Bazı adımları atlarsanız hiç çalışmayacak, error verecek. Direkt compile bile etmeyecek. Yazılımda böyle arkadaşlar. Yani bu çay demleme algoritmasını şöyle tekrar bir düşünmenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, yazılım aynı günlük hayatımızdaki basit uyguladığımız algoritmalara benzeyen algoritmalardan oluşuyor. Bu dersi sonlandırmadan benim favorim arkadaşlar çayı odun ateşinde yapmaktır. Kesinlikle odun ateşindeki çayın tadı ocakta yapılan çaydan çok daha güzel oluyor. Öyle değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.